Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere mutlaka ama mutlaka okumanız gereken 7 efsane kişisel gelişimden bahsedeceğim. Peki neden? Çünkü bana son zamanlarda hem YouTube'dan hem de Instagram'dan pek çok soru yönelttiniz. İşte Burak abi kişisel gelişimde neye borçlusun? Burak hangi kitaplara borçlusun şu an yaşadığın hayatı tarzında? Aslında bunlara benim verebileceğim tek bir cevap var. Net olarak tüm bu hayatımı okuduğum bütün kitaplara borçluyum. Çevirdiğim sayfalara, yazarların bana anlattığı şeylere, onların hayatlarından faydalanmama borçluyum. Şu an kendime kurduğum hayatı. Ama sizlere tüm bunların özeti niteliğinde hem de kişisel gelişiminize hızlıca katkısı olması için 7 tane kitap derlemesi yaptım. Bu 7 kitabın hayatımın nerelerinde, hangi evrelerinde işe yaradığını da sizlere anlatarak aslında bilinenin aksine kişisel gelişim kitaplarının bize ne kadar çok katkısının olabileceğinden bahsedeceğim. Evet, şöyle bir furya var. İşte kişisel gelişim saçmalıkları, kişisel gelişim çok saçma falan. Ben de buna inanıyorum. Aslında çoğu kişisel gelişim kitabı tamamen maddi kaygılar güdülerek yazılmış birkaç sayfadan ibaret. Ama aramasını ve okumasını bilirseniz aslında bazı kişisel gelişim kitapları sizin hayatınızda çok kilit noktalarda katkılar, yararlar sağlayabiliyor. Şimdi bunları size örneklerle açıklayacağım. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Listemizin 7. kitabı Daryl Rutherford'dan İnancın Gücü. Bu kitabın benim için önemi daha bundan 2-3 sene önce hayatımı yeni kurmaya başlarken, yeni bazı şeylerin farkına varmaya çalışırken, hatta hayallerimi hedef haline dönüştürmeye çalışırken bu kitabın bana katkısı çok olmuştu. Çünkü ilk başta benim o hayallerimin hedef olabileceğine, o hedeflerimin gerçekleşebileceğine olan inancımı arttırmamı sağlamıştı. Daha da doğrusu arttırmamıştı. Direkt inanmamı sağlamıştı. Çünkü bir hedefinizi kafanızda kurgularken ilk önce onun gerçekleşeceğine olan inancınızın tam olması gerekiyor. En azından başlayabilmeniz için ona biraz inanmanız gerekiyor. Tamamen inanmasanız da bunu gerçekleştirebilirim, gerçekleştirme ihtimalim var diye kendinize bunu söylemelisiniz, telkin etmelisiniz. İşte bu kitap bu noktada benim çok işime yaramıştı. Çünkü ya aslında bir şeye sadece inanarak onu başarabileceğinizi size söylemiyor. Bunu başka noktalarla da destekleyerek, çalışarak, azmederek, çaba harcayarak nasıl gerçekleşebileceğini gösteriyor. Ve en başta inanmanız gerektiğini size ısrarla vurguluyor. Bu yüzden bu noktada çok keyifli bir kitaptı. Bence kesinlikle okumanız gerekiyor yıl bitmeden. Bunu geçiyoruz. Evet, listemizde 6. sırada ise Ikigai var. Şimdi bu kitap hakkında benim söyleyeceğim şu. Bunun ikincisi de çıktı. İkinci kitabı biraz maddi kaygılarla yazılmış bir kitap olduğunu inanıyorum. Çünkü beklediğim şeyi bulamadım kitap içerisinde. Ama bu ilk kitabı fena değil. En azından Ikigai kelimesinin ne anlama geldiğini bu kitap sayesinde anlayabiliyorsunuz. Ya da fark etmiş oluyorsunuz Ikigai diye bir kavram olduğunu. Ve daha sonra Ikigai'nin aslında hayatınızda hangi noktada işe yarayacağını ve sizin Ikigai'nizin ne olduğunu keşfetmenize yarar sağlıyor. Hem yazarın bu kavramları anlatış biçimiyle, örneklerin içerisinde bize yedirmesiyle hem de gerçekten nokta tespitleriyle bize Ikigai'mizin ne olduğunu keşfetmemizde yarar sağlıyor. Bu yüzden bu noktada okumanızı tavsiye ediyorum. Ama bunu okuduktan sonra size bir tavsiyem olacak. Kesinlikle bununla yetinmeyin. Ikigai hakkında biraz daha araştırma yaparsanız bu kitap size ön ayak olmuş olacak ama net olarak Ikigai'nizi bulmak için bir tık daha araştırma yapmanız gerekiyor. İnternetten biraz yarım saatlik bir araştırma yaparak gerçekten Ikigai'nin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kitapta çok hoşuma giden bir yerden bahsedeceğim size. Önce biraz sesimizi düzeltelim. Daha doğrusu kahve içelim. Defalarca ne yapıyorsak oyuz. Bu yüzden mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Uf. Vay be. Şu an böyle tüylerim diken diken oldu. İyi ki bu kitabı alıp okumuşum. Şimdi listemizdeki 5. kitaba geçelim. Listemizde 5. sırada etkili insanların 7 alışkanlığı yer alıyor. Bu kitabı okuduğum sıralarda başarılı olmaya kesinlikle çok takılı kalmıştım. Saplantılı bir hale getirmiştim. Başarılı olma olgusunu. Ve hayatıma sürekli milyoner, başarılı ve hepinizin tanıyacağı insanları dahil etmeye çalışıyordum. Yani tabii ki gidip onlara tanışmaya çalışmıyordum. Bu şu an çok imkansız gibi görünüyor. Ama kim bilir belki de ileride olur. Hepsini hayatıma şu şekilde dahil etmeye çalışıyordum. Hedef konumda resimlerini veya hayatımda hayat hikayelerini yer etmeye çalışıyordum. Bu noktada bu kitap gerçekten benim imdadıma yetişti diyebilirim. Bu insanların ve onlar gibi etkili ve başarılı insanların hayatlarında neyi nasıl yaptıklarını, hedefleri için nasıl çalıştıklarını gösteren, aynı zamanda başarılı olmasına hangi alışkanlıklarına borçlular bunları anlatan bir kitaptı kendisi. Ve gerçekten etkili bir kitaptı. Adından da anlayacağınız üzere. Bunu da geçiyoruz. Listemizin 4. kitabı ise
Sadece aptallar 8 saat uyur. Bu kitabın detaylı incelemesini tek kitap olarak kanalımda yapmıştım. Biraz eski videolarımı karıştırırsanız bu kitabın detaylı incelemesine ulaşabilirsiniz. Tek bahsedeceğim şey, gerçekten uyku süremi azaltmak istediğim noktada benim imdadıma yetişmişti bu kitapta. Bu yüzden bunu da alıp okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Daha fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim. Daha sonra listemizin 3. kitabı iyi yazmak üzerine. Bir kitap çıkartmaya çalışıyordum. Daha doğrusu içinde o biriken tüm duyguları bir kitap haline getirmeye çalışıyordum. Ya tamamen amatör bir girişimdi ama bu girişimimde bana o kadar çok etkisi olmuştu ki bu kitabın. Yazdığım yazıların birkaç püf noktayla iyi bir hale gelebileceğini güncel yazarlardan efsanevi örnekler vererek bize anlatıyor bu kitap. Eğer içinizde bazılarınız yazı yazmaya çalışıyorsa veya halihazırda yazı yazıp bunu nasıl geliştirebileceğini merak ediyorsa bu kitabın size katkısı olabileceğine eminim. Bunu da geçiyoruz. Listemizde sondan bir önceki yani 6. kitap ise Kafanı Değiştir. Bu kitabı ben daha önce de birkaç kez önerdim diye hatırlıyorum sizlere. Çünkü bu kitabın çok basit bir güzelliği var. Size bunu şöyle göstereceğim. Bakın, rastgele bir sayfa açıyorum ve size kitabın iç yapısını gösteriyorum. Kitap bu şekilde çok kısa, net, puzzle'ın bir parçası gibi oturan cümlelerden ve bu cümlenin yine çok kısaca bir açıklamasından yer alıyor. Kitap sadece bunlardan ibaret ve size gerçekten tam istediğiniz noktada istediğiniz düşünceyi yedirmek üzerine yazılmış bir kitap. Ben bunu okurken çok keyif almıştım. Zaten yarım saat, 1 saat gibi sürede bitirmiştim bu kitabı. Bak, açtığım sayfada ne yazıyormuş? Önemli olan bir şekilde başlamaktır. Kimin sözüymüş? Henry Moore. Bakın, bu sözün altındaki açıklama tüylerimi diken diken etti. Hiç kimse geriye dönüp yepyeni bir başlangıç yapamaz. Ama herkes şu andan başlayıp yepyeni bir son yaratabilir. Vay be! Bu benim yaşamımın her anında bir hayat mottosu olmuştur ya. Yepyeni bir başlangıç yapamam ama sonumu daha iyi bir hale getirebilirim. Yepyeni bir son yaratabilirim. Neyse, daha fazla konuşmayacağım. Bu kitabı bence kesinlikle alıp okuyun. Kitap okumayı çok sevmiyorsanız bile bu kitap size kitap okumayı sevdirebilir. Listemizin son sırasında, yani listemizin 1. kitabı. İyi Hissetmek. Bu kitabı daha önce önerdiğimi hatırlamıyorum ama önermediysem veya o videolarımı izlemediyseniz, ki büyük ihtimalle izlememişsinizdir. Bu kitabı da bir an önce alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir kitabın başlığını son derece hak eden bir başka kitap var mıydı onu da hatırlamıyorum. Kitap iyi hissetmekten yola çıkarak iyi hissetmenizi engelleyen bütün unsurları da içerisinde barındırıyor. Öfke, korku, endişe gibi kavramları da aslında nasıl bertaraf edebileceğinizi söylüyor. Daha doğrusu bunların sebeplerinden yola çıkarak sizin bunu çözmenizi sağlıyor. Bu noktada size kısa bir yer okuyacağım. Önce yine birkaç yudum kahve alalım. Kahve kesinlikle çok güzel olmuş. Acı gerçek şu ki, yaşadığınız her korkunç öfkenin her damlasını yaratan kendinizsiniz. Çok net oldu ya. Evet arkadaşlar, 7 tane efsane kişisel gelişim kitabı önerisini yaptık. Birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Bunların her biri benim hayatımdan örnekler verdiğim üzere nokta atışıyla sizin de hayatınıza etkileri olabilir. Şimdilik benden bu kadar. Zaten video yeterince uzamış. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bunları artık hatırlatmak istemiyorum ama tabii ki unutmuyorsunuzdur. Siz tabii ki desteğinizi esirgemiyorsunuzdur. Bu yüzden bir sonraki videomda sizlerle görüşürüz demek istiyorum.